Umarım virajda yol verir. Bu biraz kötü oldu bizim için. Latifi ne yapıyorsun Latifi? Ne yaptı Latifi arkadaşlar? Bunu muhtemelen videonun başına koyacağım. Muhtemelen videonun başında göreceksiniz bunu. Ardından yarışa geçeceğiz. Bir denememiz böylelikle çöp olmuş oldu. Latifi bize çok büyük ayıp etti açıkçası. Bu neydi böyle? Break test desem break test de değil yani. Merhabalar, ben F1. Yine klasikleşmekte olan bir serimizle karşınızdayım. Haftalık event yapıyoruz. Bu hafta Fransa pistindeyiz. Hava günlük güneşlik, hiçbir sıkıntı yok o konuda. Biraz yağmurla falan uğraşmayacağız yani. Aston Martin aracındayız. Sebastian Vettel olarak yarışıyoruz. İkinci veya daha yakın bir pozisyonda, daha üst bir pozisyonda bitirmeye çalışacağız. Hemen setup'ımızı alıyoruz. Fransa setup'ımızı aldık. Ardından Advance diyerek yarışımıza başlıyoruz. Bir yandan zorluklara bakacak olursak, zorluklarımız geçen haftayla aynı. Hala 95 zorlukta tutuyorum çünkü arttırmaya ihtiyacımız yok. Nasılsa %5'in içine giriyoruz. Eğer %5'in içine giremezsek o zaman arttırıp tekrar deneriz. Hamilton pit'e girmiş. Çok güzel haber. Bir kişiyi daha elemiş olduk. Tabi soft lastikleri var. Biraz bizim için tehlikeli olabilir ama. Önümüzde Ricardo. Ricardo'ya çok yakınız. Biraz pistin dışına taştık ama hiç sıkıntı olmayacaktır bu. 10 turumuz var bir yandan. 9 tur kalmış. Onu görüyorum. 9 turumuz var. Onun dışında da çok dikkatimizi çeken bir şey yok. Geçeceğimiz bolca araba var. O yüzden olabildiğince hızlı gitmeye çalışacağız. Ricardo'yu şurada yetişirsek, burada geçiş başarırsak süper olacak. Yan yana dönmeyi başardık Ricardo'yla. Çok güzel bir haber bu. Bol bol süre kazandık burada diye düşünüyorum çünkü Ricardo'nun arkasına gitmeye devam etseydik muhtemelen bayağı bir yavaşlatacaktı bizi. Şimdi biz Ricardo'yu hızlandıracağız. Gel Ricardo bizim peşimizden. Bir miktar arkadan kayma hissettim. İşler kötüye gidebilir. Çok fazla kayıyoruz çünkü çok fazla zorluyoruz. Bir an önce rakipleri geçelim diye tabi. Limitlerin üstünde sürmeye çalışıyoruz. Bu da doğal olarak bizi hataya sürüklüyor. Lastiklerimizin durumuna bakacağım. Bir yandan yanlışlıkla kamerayı değiştirdim. %20'lere yakın. 10 turu çıkarması, 9 turu çıkarması zor bir lastik kondisyonu. Umarım başarılı olmayı sağlar bu lastikler bize. Şu an yarışa odaklanacağım. Olabildiğince öne yetişmeye çalışacağım. O yüzden bir miktar sessiz olabilirim burada. Lando Norris yarış dışı. Muhtemelen zaten arkamızdaydı Lando Norris. O yüzden o kadar bir önemi yok. Mazepin'in bize yol vermesi lazım ama verdi, güzel.
Bir ara Mazepin hiç yol vermeyecek sandım açıkçası. The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Hamilton'ın bize doğru yetişecek olması bir tehdit. Aynı şekilde Perez'lere nasıl yetişeceğiz onu da düşünüyorum tabii bir yandan. Deneyeceğiz şansımızı bakalım. Yedi turumuz kalmış. Olabildiğince yetişmek için çabalayacağız ön tarafa. Güzel. Sainz'ın DRS bölgesine girmek üzereyiz. Güzel. DRS almayı başardık. Düzlükte bize olabildiğince hız kazandıracak bu. Sainz'i geçemeyeceğiz muhtemelen. Bir tur daha arkasındayız. Bir dahaki yine aynı bu düzlükte geçmeyi deneyeceğim. Ya da bir diğer düzlüğümüz olan tarafta yine DRS alınca geçmeyi deneyeceğim. Çok sabırsız davranmak istemiyorum açıkçası. Çünkü sabırsız davranırsak yine hataya yöneliriz. Biraz daha dıştan içeriye doğru atıyorum. O biraz yavaş kalırsa, ben biraz hızlı kalırsam atak yapabileyim diye. Ve burada rahatlıkla geçeceğiz muhtemelen Sainz'ı. Aynen öyle oldu. Our gap to the car in front is 1.9 seconds. Şu an hem Perez'e yetişmek gibi bir derdimiz var. Hem de Sainz'ın açıkçası DRS almasını çok fazla istemiyoruz. Bize arkadan sıkıştırmaması için. Tabii Hamilton da bir yandan arkadan geliyor. O da bir kötü haber. Bir buçuk saniye kalmış Perez'le aramda. O da iyi bir haber. Mümkün olan en güvenli atakları yapmaya çalışacağım. Perez'in DRS'ine girmeye çalıştık tabi. Bir yandan konuşmaya çalışırken ve süreyi kontrol etmeye çalışırken özellikle virajı fazla kestik. Allah'tan bir ceza gelmedi. Burada DRS alamadık. Olsun. Bir dahaki pozisyonda yine şansımızı değerlendireceğiz. Çok fazla arkadan kayma yaşıyorum artık. Çok daha dikkatli olmam lazım. Lastiklerimin aşınma yüzdesi 25'lere ulaşmış. The gap to the car in front is less than a second. Let's try and get past in the DRS zone. Görmüş olduğunuz üzere acayip bir şekilde kayıyor. Kontrol etmesi çok zor artık bu lastiklerle bu aracı.
Çok daha dikkatli yarışmamız gerekiyor. Some information on Raikkonen. They İstediğimiz are her out of the manevrayı race. yapamayız artık. Daha safe bir şekilde sürmemiz lazım aracı. Aynı şekilde Bottas'a da yetişmemiz lazım bir yandan. Bir yandan 1,5 saniyeyle Hamilton arkamda geliyor. Laps of fuel Bir de sürekli arayı kapatıyor arkadaşlar. Çok korkutucu. Çok korkutucu Hamilton. Güzel topladık ama. Olsun, moral bozmak yok. Toplayabilmiş olduğumuz için sevinmemiz lazım. Ve önümüze bakmamız lazım. Latifi bize yol vermeyecek gibi duruyor. Güzel. Latifi pite girdi. Burada da Perez'i geçersek tadından yenmez. Green Perez flag, buraya gel. racing again. Perez de DRS açtı. Çok zor. Çok zor bu geçiş. Perez'le birlikte Bottas'ı geçmeyi deneyebilirim. Çünkü şu an Perez'i tek başına geçmek, o da DRS açtığı için daha da zorlaştı. Tabi Latifi sayesinde açmış olabilir. Hala Bottas'la arasında bir saniyeden fazla olabilir. Orasını bilemiyoruz. Orasını buradaki DRS bölgesinde öğreneceğiz. Burada da Schumacher sayesinde açmış olabilir. Onu da bilmiyoruz. Çok güzel bir geçiş. Harika oldu bu. Bu hayatımızı kurtardı arkadaşlar. Hayatımızı kurtardı. Çünkü Hamilton geliyor. Kaçın. Hamilton'dan kaçın. Soft lastikleri var, gerçekten çok korkutuyor beni. Muhtemelen o geçerse beni, Verstappen'le arada 12 saniye var. Verstappen'i daha geçemeyiz gibi duruyor. Burada olabildiğince düzlükte Bottas'a yaklaşmaya çalışıyorum. ERS'mi falan kullanıyorum bol bol. Bir yandan güzel bir haber. Ve Perez güzel bir savunma yapıyor Hamilton'a karşı. Perez'e yarıştan sonra bir teşekkür etmemiz gerekebilir. There's 3 laps of fuel remaining. Çok güzel, güzel, güzel. Bottas'ı bir dahaki tur rahatlıkla geçebileceğiz. Bir dahaki DRS bölgesinde diyeyim daha doğrusu. Bir dahaki düzlükte. Gibi gözüküyor tabi, başımıza bir şey gelmezse. Bottas şu an hard lastiklerinden dolayı acı çekiyor. Onu görebiliyorum. Çok zorlanıyor. Ama Hamilton'la yaklaşmamı sağladı. Bu kötü haber. Hamilton'la arayı kapatmayı sağladı Bottas. Açıkçası üzücü. Bottas'ın takım arkadaşını böylesine savunmuş olması. Biraz dışarı iteceğim Bottas'ı burada. Hiç sorun yok ondan sonra. Great maneuver. You made Çok it iyi. look easy. Bundan sonra kendimi korumaya çalışacağım sadece. Bol bol defans yaptığımızı göreceksiniz. Çünkü lastiklerimiz çok aşınmış durumda. Muhtemelen arayı açıp uzayamayız bu saatten sonra.
Düzlüklerde tabii ERS basacağız olabildiğince. Kendimizi kurtarmak adına. Güzel ama Bottas bir savunma yapıyor Hamilton'a karşı. Bu benim açımdan iyi bir haber. Eğer yol vermiş olsaydı çok daha zor bir durumda kalacaktım. O yüzden mutluyuz açıkçası. Son tura girmek üzereyiz bu arada. Şu an fark ettim. O da çok iyi bir haber. Sadece savunma yapmamız lazım. Savunma arkadaşlar, savunma. Orada pistin dışına çıkacağım ya. Çünkü lastiklerim gerçekten kurtarmıyor. Şu an orada lastiklerim çok zorlandı liste kalmak için. Ama arayı açmayı başarıyoruz devamlı bir şekilde. Son tura girdik. Son tura girdik. Çok dikkatli olmamız lazım bu tur. Bu tur yaşanacak bir atak istemiyorum açıkçası. Mümkünse arkamdaki DRS'i de almasınlar. Kanat da açmasınlar. İlerideki düzlükte. O yüzden pushlayacağım ama DRS'i almayı başaracaklar gibi gözüküyor. Oo, 1,5 saniyeye çıktı bir anda fark. Acaba arkada ne yaşandı ya da ben nasıl bir viraj döndüm ki bu kadar başarılı oldum. Muhtemelen hard lastiğin vermiş olduğu bir dezavantaj sayesinde Bottas DRS almayı başaramadı. Bu sayede Hamilton muhtemelen Bottas'ı geçebilecek düzlükte. Ancak artık son turda olduğumuz için ben rahatlıkla zaferimi kutlarım diye düşünüyorum eğer başıma bir şey gelmezse. Çok hızlı bir şekilde yaklaşıyor Hamilton. Siz de görebilirsiniz yani aynadan. Korkutuyor. Korkutuyor. Arkanıza kesinlikle bakmamanız lazım burada. Ah! Yapma. Atak yapma. Atak yapma. Atak yapma. DRS de aldın. Yapma. Hayır. Yapma. Yapma atak. Çok iyi haber be. Çok iyi haber. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Hem ilk ikide bitirmeyi başardık hem de olabildiğince güzel hızlı bir yarış şeyimiz vardı, ritmimiz vardı. Bence çok güzel bir yere yerleşeceğiz arkadaşlar. Ben %4'e %3'ü göreceğimizi düşünüyorum. Tabi Fransa burası. Hiç belli olmaz. Çok daha hızlı insanlar var Fransa'da. Fransa'da özellikle çok fazla kendime güvenmiyorum ama güzel bir yarış çıkardık en azından. Bakalım sıralamada ne alemdeyiz. Hızlı bir şekilde bu ekranı geçiyorum. Bu ekranda da görülecek çok fazla bir şey yok. Max Verstappen 1.32 ile yapmış en hızlı turunu. Ben 1.34.800 döndüm. Tabi bir medium'umuz vardı. Üstelik çok fazla aşınmış bir medium'umuz vardı. 425.000 puan almayı başardık. Geçen hafta 380 civarındaydı ve %5'teydik. Tabi pistten piste herkesin alacağı puan da artıyor. Olabiliyor biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde advance diyelim. Bakalım yüzde kaçtayız? Kaçıncı sıralamadayız? Hızlı bir şekilde bilgiyi size sağlayayım. Tabii 3 gün sonra falan bugün Salı günü 5 gün kaldı şeylerin bitmesine. Haftalık eventin bitmesine. O yüzden biraz daha tutarlı bir yüzde alacağız. Rakam alacağız. İlk onlara girmeyi tabii ki beklemiyoruz o yüzden. Bakalım kaçtayız? Hızlı bir şekilde yüklenirsen, F1 sen de bizi bekletmezsen seviniriz. Güncelliyor şu an event datalarını. Evet. F1. Teşekkür ederiz. Bir de online'a bağlan. Ondan sonra başka bir şey istemiyorum. 127.yiz. %3'teyiz. Tam tahmin ettiğim gibi ekstra çabalarımız sayesinde hızlı sürmüşüz bir tık. Bu sayede %3'ün içine girmeyi başardık. Bence güzel bir rakam oldu. Çok geriye düşeceğini de sanmıyorum. Hani %5'lere falan gerileyeceğini düşünmüyorum. 95 zorluk. Böyle bir hız gayet yeterli oldu. Görmüş olduğunuz üzere. 103'le falan da bitirenler var. Çevremde gördüğüm kadarıyla
Biz de yani yüzlerde bitirsek olurmuş. Zaman olarak nasılsa aynıyız. Bir yandan internete bağlanmakla ilgili bazı sorunlar yaşıyor. O yüzden çok fazla detay gösteremeyeceğim. Ama bu haftayı da başarılı şekilde bitirdiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yine diğer haftalarda görüşmek üzere. Ee, Herhangi bir video talebiniz, bir şeyiniz olursa yoruma yazmayı unutmayın. Bir like ve bir abone çok şey demektir. Çok değerlisiniz benim gözümden. O yüzden teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.